Merhaba arkadaşlar, Tahzeni Dünya kanalına hoş geldiniz. Yeni yayınladığımız hikayelerden haberdar olmanız için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda bildirmeniz kanalımızın gelişip büyümesi açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selam arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Sizlere İstanbul'dan köyümüze gelen birkaç kişinin başına gelen olayı anlatacağım. Size direkt olarak il, ilçe, köy ve benzeri isimlere vermek istemedim açıkçası. Çünkü bu hikaye bölgemizde çok bilinen bir hikayedir. Definecilik işleriyle uğraşmış olanlar bilirler. Bir define bulunduğu vakit eğer cinli varlıklar tarafından sahiplenilmişse veya büyü yoluyla korunuyorsa, büyü bozulsa dahi defineciler bir avuç altını oraya bırakıp kalan kısmını alırlar. Çünkü gömüyü sahiplenen varlıklar doğası gereği altına, mücevherata ve benzeri gibi değerli eşyalara düşkündür. Hele ki büyü yoluyla gömüyü korumayla görevlendirilmişlerse bunlara bulaşmak hiç de akıl kârı değildir. Bu hikayenin de esas olayı bu aslında. Olayları anlatacağım zaten. Köyümden kısaca bahsedecek olursam köyümüz Trakya tarafında kalıyor. Trakya tarafında dediğim şöyle: İstanbul'dan çıkın arabayla. Yaklaşık 2,5-3 saate bizim köye inersiniz. Çok güzel bir köy. Herkesin kendi köyü kendine has güzeldir tabi. Köylülerim, geçimlerimizi %90 hayvancılıkla sağlarız. Bunun yanı sıra tabi tarımla da ilgileniriz. Bilirsiniz işte, klasik köy hayatı. Tarladan ahıra, ahırdan tarlaya sürekli bir döngü vardır. Hayvanlarımızdan sağdığımız sütü satarız. Peynir, yoğurt yapar satarız. Hele ki şu yaşadığımız zamanda doğal olanın kıymeti iyice anlaşıldı ya, bazen yetişmiyor bile yaptığımız ürünler. Ama kesinlikle hile hurda hiçbir şey yapmıyoruz. Köylülerimin de böyle olduğuna imzamı atarım. Yettiği kadar deyip işimize bakıyoruz. Zaten derdimiz yetiştirmek olsaydı fabrikasyon işlerine dönerdik. Ama o zaman da ne doğallığın ne de el emeğinin kıymeti kalırdı. Neyse, çok uzamasın laf. Olaya geçeyim. Anlatılanlara göre 2001 yılında bir kış mevsiminde köyümüze İstanbul'dan 3 kişi gelmiş. Kahveye gelmişler tabii ilk olarak. Gelenlerden birisi profesör olduğunu söylemiş. Edilen telefon üzerine kahveye gelen muhtarla konuşmuşlar. Muhtar gelmeden de muhabbete başlamışlar tabii. Köydeki yaşlılar neden geldiklerini sormuşlar. Kendini profesörün yardımcısı olarak tanıtan kişi şöyle başlamış konuşmasına. Efendim, biz İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'da eski bir Rum evinde bir define haritası buldum. Profesör Ahmet Bey'e ve Çağlar Bey'e sordum. Beni kırmadılar ve yaptıkları araştırma sonucu sizin köyünüzde gömü olduğunu tespit ettiler. Biz de bu gömüyü çıkarmak niyetiyle geldik. Her şeyi baştan konuşalım, anlatalım. Sonradan siz de biz de sürpriz bir bilgiyle karşılaşmayalım. Profesör yardımcısı böyle özetlemiş. Ancak köy ahalisinin görüşü bu kişilerden farklıymış. Buradan Yunanistan'a göç eden Rumların Trakya bölgesinde birçok define bıraktıklarını doğrulamışlar. Ama bu definelerin büyülerle korunduğunu ve eğer bu ilimde uzman biri yoksa gömülere dokunulmaması gerektiğini belirtmişler. Lakin anladığım kadarıyla bu gelen defineci ekip çok da oralı olmamış. Bunların hurafe olduğunu söylemişler. Köylüler ne kadar dil döktülerse de gelen kişileri bu define işinden vazgeçirememişler. Her ne kadar cinlerle alakalı bilgi verseler de yaşanmış olayı anlatsalar da yok. Adamlar bir kere inanmamış ki korksun ya da tedbir alsın. Kahveden ayrılmışlar. İstanbul'a dönmüşler. Birkaç gün sonra bu ekip daha teçhizatlı bir şekilde arabalarında malzemelerle, alet edevatlarla köye geri dönmüş. Sonra bir ailenin evinde misafir olarak kalmayı rica etmişler. Muhtar da böyle misafirperver birisi olduğunu, ondan rica edebileceğini söylemiş. Bahsettiği kişi Hüseyin amca. Misafirperver adı geçti mi akla ilk gelen Hüseyin amcadır bizim köyde. Hüseyin amca da misafirleri kabul ettiğini söylemiş muhtara. Muhtar da ekibi getirmiş. Ekip Hüseyin amcanın evine bir odaya yerleşmişler. Güzelce bir dinlenmişler. Daha sonra çalışmaya başlamışlar. 1-2 gün içinde çalışmalar sonuç vermeye başlamış ve birkaç parça altın bulmuşlar. Bundan sonraki bölümü onları misafir eden Hüseyin amcadan dinlemiştim ilk olarak. Onun ağzından anlatayım ki zihninizde iyi hayal edin olay anlarını. Aynen şöyle diyor Hüseyin amca.
İlk altını buldukları gece yine bir akşam yemeğinden sonra çay içip muhabbet ediyorduk. Tabii ben o yaşıma kadar İstanbul'da birkaç defa bulundum ama hanımım hiç gitmemişti. Büyük şehir görmediğinden adamlar anlattıkça benim hanım şaşırıyordu. Böyle böyle konu konuyu açtı. Uzunca bir süre muhabbet ettik. Sonra herhalde saat gece yarısıydı. Sabah erken kalkacaklarını söyleyip yatmak için izin istediler. Müsaade sizin diyerek onları odalarına gönderdik. Sonra ben de 15-20 dakika televizyona bakıp yattım. Gece saat 3.30 gibi bir çığlık sesiyle uyandım. Hemen av tüfeğini alıp yattıkları odaya gidecektim ki hanım da uyandı. Ona yatak odasında kalmasını söyledim. Ekibin yattıkları odaya koşarken kendi kendime eve bir hayvan girdi herhalde diye düşündüm. Çünkü bizim köyde hırsızlık falan olmazdı. Buna ihtimal bile vermezdim. Odanın kapısını açtım bir hışımla ve karşımda gördüklerim karşısında resmen dondum. Çağlar isimli arkadaş çığlık çığlağıydı. Diğerleri ise onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Hep birlikte sakinleştirmeye çalıştık. Su falan içirdik. Yatağına oturttuk. Biraz daha iyi olup kendine geldiğinde neler olduğunu sorduk. O da zor da olsa anlatmaya başladı. Gece bir ara camdan dışarı bakmış. Bizim evin etrafında siyah keçiyi andıran fakat iki ayak üstünde yürüyen mahluklar görmüş. Camdan dışarı bakmasıyla hepsi bir anda ona dönmüş. Adamın tarif ettiğine göre sanki zihnine konuşmuşlar. Galiba telepati gibi bir şey. Ve ona şöyle demişler. Ey Ademoğlu, bizim servetimize göz diktin. Bizden izin almadan altınımızı aldın. Buna karşılık olarak biz de seni alacağız. Bunları duyunca ben de korkmaya başladım, ne yalan söyleyeyim. Ben bu konularda çok bilgi sahibi değildim. Bu yüzden köyün imamı Kemal Hoca'ya götürmeyi teklif ettim. Fakat kabul etmediler. Yahu neyini kabul etmiyorsunuz? Yaşanan belli işte. Daha kötü duruma düşmeden gelin gidelim, danışalım, bir akıl versin bize dedim. Ekip ise bunların hurafe ve bunun gibi şeyler olduğunu, kahvede anlatılanlar yüzünden bunları gördüğünü, yaşanmış gibi olduğunu, gerçekçi bir rüya gördüğünü söylediler. Peki dedim madem, siz bilirsiniz. Haydi o zaman yatalım bari dedim. Sonra yatıp uyumaya gittik. Ama galiba o gece bizim evde kimse uyuyamamış. Sabahleyin ezan vakti tekrar kazmaya gittiler. Ama bir daha eve gelmediler. Aklıma bir şeyler buldular da kaçtılar diye de geliyordu doğruya doğru. Ama o günden sonra onları hiç görmedim. Neyse dedim. Nasıl olsa çıkar kokusu. Anlatılanlara göre köye geri gelmemişler. Yani kazıdan dönmemişler. Köydekiler de çok üstünde durmamış. İşleri uzadı herhalde demişler. Fakat bekle bekle yok. Gelmemişler geri. Gece de olunca köydekiler iyice endişelenmiş ve jandarmaya durumu anlatmışlar. Sonra öbür gün köye ekipler gelmiş. Onlarla da aramışlar ama nafile. Hiçbir iz yok. Sonradan öğrendiğim kadarıyla ormanda eşyalarını bulmuşlar. Eşyaları takip edince bir mağaraya ulaşmışlar. Mağaraya giren köy imamı Kemal Hoca ise şöyle anlatıyordu köy kahvesinde. Mağaranın içine girmeden evvel yanımızda arama köpekleri havlamaya başladı. Ama nasıl havlama? Sanki hayvanları kesiyorlar. Sonra etrafı çok pis bir koku kapladı. Aslında gece diye dönecektik ama eşyalarını bulunca aramaya devam ettik. Mağaraya girdiğimizde bir davul zurna sesi duyuldu. Az daha ilerleyince dilim varmıyor söylemeye ama bir cin düğününe dek geldik. 3 arkadaşı da orada buldum. Evet, ekip buradaydı. Cinler ekibin ellerine kına yakıyorlardı. Ben hemen Saffat suresi okumaya başladım. Diğer görevliler kaçtı gitti öylece. Çağlar isimli arkadaşı ve profesörün asistanını kurtardık. Ama şerli varlıklar profesörü mağaranın derinliklerine götürdü. Peşinden koştum ama yetişemedim. Bu olaydan sonra araştırdığım kadarıyla Çağlar Bey hala akıl hastanesindeymiş. Akli dengesi yerine gelmemiş. Profesörün yardımcısı aldığı psikolojik tedaviden sonra yurt dışına yerleşmiş. Ben de birkaç kere e-posta yoluyla ulaşmayı denedim. Ama bu olayı sorunca bana bir daha geri dönmedi. Profesörün cesedi ise yakındaki bir kuyuda bulunmuş. Gözleri oyulmuş ve gözlerinin yerine 2 adet altın para koyulmuş vaziyetteymiş anlatılanlara göre. Bir de profesörün göğsünde İbranice şu yazılıymış: açgözlülüğün bedeli.
Bu olay sonrasında bütün köy halkı dehşete kapılmıştı. İnsanlar evlerinden çıkamıyordu. Kimse kimseyle konuşmuyordu. Ama kısa zaman sonra olay heybetini kaybetti. Ama bizim köye de iyi ders çıkmıştı. Çünkü birkaç kişi, aslında ben de dahil, bir şeyler arasak mı diye konuşuyorduk. Arasak, bulsak, devlet de alacağını alsa, kalan para bize dünya kadar yeter diyorduk. Ancak işin manevi boyutu işte bambaşka. Cinlerin altını çok sevdiğini bilmiyordum. Kemal Hoca ile baya sohbet ettik. Sağ olsun bizi çok güzel bilgilendirdi. Gerçekten ilmi derecesi yüksek olmayan birisi onların musallatından kolay kolay kurtulamaz. Onların kendi alemlerinden bizim alemimize geçesi yasaktır. Ancak kısa zaman önce yaşadığımız olay gibi bizim onların eşyalarına, malzemelerine, kısacası bizim onlara bulaşmamıza kadar onlar gelip de bize bulaşmazlar, musallat olmazlar dedi. Onun için her şeyi Allah'tan dilemek en iyisi. Zaten inanan bir mümin, Müslüman Allah'tan başkasına boyun eğmez. Dilediğini ondan verir. Vermiyorsa da zaten hakkımızda hayırlı olmadığı için vermiyordur. Yoksa Allah'ın hazinesinin yanında bizim dilediklerimizin ne kıymeti var ki? Bizim başımızdan geçen olay da böyle arkadaşlar. Biz dersimizi aldık. Umarım sizler de bu olaydan ders alırsınız. Böyle düşünceleriniz varsa oturup bir kere daha düşünün derim. Çünkü sonu olmayan bir karanlığa düşersiniz. Son sözümü şu güzel ayetle bitireyim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Teşekkürler.